Evet, yeni ülkemiz Londra, Heathrow havaalanında valizimiz geldi ama bebek arabası bekleme devam ediyor. Londra'da bir arkadaşımız var. Uzun yıllardır burada yaşıyor. Meta ofisinde çalışıyor, yazılımcı. Onun misafiri olacağız. Londra'ya dair birçok bilgiye sahip. Ondan da vlogda faydalanacağım ve Meta ofisinde gezme imkanı bulacağız. Bakalım bizi 3 tam gün Londra gezisinde neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi 1753 yılında kurulan British Museum'a gidiyoruz. Burada 8 milyondan fazla eser var. İnsanlık tarihinin 2 milyon yıllık hikayesine ışık tutan bir müze ve tamamen ücretsiz. İngiltere, evet, her adım attığın yer para ama kültürel şeyler ücretsiz. Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak British Museum'da bunlardan bir tanesi. Önceden sitesinden free bilet alıyorsunuz. Geldiğiniz tarihe göre ve ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Tabii gezmek için bir gün ayırsanız yine yetmez ama önemli şeyleri görmekte fayda var. Tabii British Museum'da bir sürü etik tartışmalar da yanında. Çünkü birçoğu aslında çalınan diğer ülkelerin tarihi eserleri. Bizim Muğla'dan da Kinidos aslanı var mesela. Datça'dan buraya getirmişler bu aslanı. Milattan önce 4. yüzyılda büyük bir anıt mezarın üstünde bulunan ve denizden gelen gemilerin görebildiği bir aslan bu. Bunun gibi her ülkeden bir sürü tarihi eser bu müzede bulunuyor ve ülkeler izlemekle yetiniyor. Evet, arkamdaki bu insanlar neyi inceliyor? Rosetta Stone'u inceliyorlar. Rosetta Stone müzenin en dikkat çekici parçalarından bir tanesi. Mısır hiyerogliflerinin anlaşılmasını sağlayan, yani neyin ne anlam ifade ettiğini anlamamızı sağlayan taş. Dolayısıyla insanlık tarihini anlayabilmemiz için, Mısır hiyerogliflerini anlayabilmemiz için bu taşın keşfedilmiş olması çok önemli. Müzedeki önemli görülmesi gereken şeylerden biri Elgin mermerleri olarak da bilinen Parthenon mermerleri. Atina'dan çalınmış Osmanlı zamanında ve milattan önce 5. yüzyılda yapılan heykeller bunlar. Uzun yıllardır Yunanistan'la Birleşik Krallık arasındaki konulardan bir tanesi. Bunların iade edilip edilmemesi konusu. Bir diğeri de Lamassu, devasa kanatlı boğa heykelleri. Antik Mezopotamya'da saray girişlerini koruduğuna inanılan figürler bunlar. Bir diğeri de Antik Mısır koleksiyonundaki mumyaları da görülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Evet, Covent Garden geçmişte sebze meyve pazarı olarak kullanılan bir bölgeymiş. Şimdi butik kafeler, restoranlar ve diğer takı, sanat atölyeleri gibi mağazaların olduğu bir bölge. Güzel mekanlar var ama öğle yemeği saatinde bayağı kalabalık, yer bulmak zor. Tedbirli gelmekte fayda var ve diğer Soho bölgesine yakın bir bölge. Bu bölgede gezi rotanızda bulunabilir. Buranın adı Seven Dials'mış. 7 sokak buraya çıktığı için ve üstünde de çok yüzlü güneş saati bulunuyormuş. Gölgenin konumuna göre burada saati anlayabiliyorsun. Güneş saati bulunuyor. Covent Garden'dan Leicester Square'ye geçiyoruz. Burası da Londra'nın show business hayatının merkeziymiş. Sinema, eğlence, bütün filmlerin galaları, kırmızı halı törenlerinin yapıldığı yer. New York'taki Broadway'e benzetebiliriz. Chinatown her yerde. Aynı New York'taki gibi burada da bir Chinatown. Her yer Çince tabela ve Çin mekanlarıyla dolu. Leicester Square'ye çok yakın arka sokağa. Buraya da uğrayabilirsiniz. Karşımızda Gales Bakery var. Burası aslında bir kahve zinciri ama bir böyle daha upper end bir zincir olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç yerde dükkanı var, buranın şubesi var. Hem kahveleri çok iyi hem de bakery kısmı çok iyi. Eğer yolunuz düşerse mola vermek için en iyi yerlerden biri. Evet, Soho bölgesinden geçerek Oxford Street'e geldik. Oxford Street buranın alışveriş caddesi. Birçok global markayı burada bulabilirsiniz. Marka demişken İngiltere'ye özel bir marka var, Barbour. Son dönemde bayağı meşhur oldu. Birden ülkemizde beyaz yakalılar özellikle bir şey meşhur etmeye görsün. Nasıl ki air fryer'ları bize kitlediler. Şu anda herkesin dilinde Barbour. Daha bir gündür buradayız. Yanımızdan iki farklı zamanda iki farklı Türk grup geçti. İkisi de Barbour muhabbeti yapıyordu. Bu Capitoneli ceketleriyle meşhur Barbour şu an Türklerin gündeminde. Biz de akımlardan geri
kalmayıp alırsak ondan alacağız. Şimdi Supplement Store'dayım. Daha önce Amerika vlogumda da anlatmıştım ya. Bazı aranızda kişiler var. Hocam ben supplementlerimi yurt dışından alıyorum. İşte çok iyi bir omega 3 getirdim diyor. Bak kocaman omega 3. 1 gram balık yağı yazıyor. Üstüne baktığımda ne güzel değil mi? 1 gram 240 kapsül ve işte 18 pound. Hatta 3 al 2 öde var. Ama dönüp baktığımda bak sadece 180 mg EPA, 120 mg DHA var. Yani toplam 300 mg omega 3 var. Yani bu 1 gram balık yağının sadece 300 mg omega 3, kalan 700 mg çöp. Ülkemizde ise 1 gramdan 750 mg saf omega 3 gelen yani %75'lik omega 3'ler de var. Dolayısıyla etiket okumu önemli. Yani bir şeyi Londra'dan, Amerika'dan almanız onun kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Yine bir kamu spotunu da vloga yedirmiş olalım. Evet, burası Piccadilly Circus, Londra'nın Times Meydanı denilebilir. Ortada da bir Eros heykeli bulunuyor. Burası da Londralıların buluşma noktası diye geçiyor. Eros heykelinde buluşalım deniliyormuş. Kaynakların yalancısıyım. Burası da özellikle gece daha güzel olabilir. Zaten ünlü yerlerin geçiş noktası. Özellikle bu çift katlı otobüsler burada her dakika geçiyor. Güzel bir manzara yaratıyorlar. Trafalgar Meydanı Londra'nın en ünlü meydanlarından bir tanesi. Bu gördüğünüz 50 metre yüksekliğindeki sütun ve üzerindeki heykel de Nelson. Bu Trafalgar Savaşı'nı İngiltere'nin Napolyon'a karşı kazandığı savaşın kahraman komutanı. Onun yanında National Gallery'de bu meydanda bulunuyor. Resmi adı Elizabeth Kulesi ama Big Ben deniyor. Aslında Big Ben içerisindeki 13 tonluk çanın adı. 1859 yılında tamamlanan bu kule yaklaşık 96 metre yüksekliğinde ve aynı zamanda yanında Westminster Sarayı bulunuyor. Burası parlamentoya ev sahipliği yapıyor aynı zamanda. Burası Orta Çağ'da Kraliyet Sarayı olarak inşa edilmiş ancak sonrasında yanmış. Yandıktan sonra da 1874 yılında özgün yapısına sadık kalınarak gotik tarzda tekrar inşa edilmiş ve günümüzde de parlamento olarak kullanılmakta. Evet, Londra'nın bir diğer simgesi London Eye. Normalde milenyum kutlamaları için inşa edilmiş. Sökülmesi planlanıyormuş ama çok rağbet görünce kalmasına karar vermişler. Nehrin kıyısında bir turunu yaklaşık yarım saatte tamamlıyor ve 135 metre yüksekliğe sahip Avrupa'nın en büyük dönme dolaplarından bir tanesi. Evet, Londra'da eşlik edecek size bahsettiğim meşhur Ali. Daha önce bahsettim senden haberin yokken. Engin bilgi birikimiyle kaç yıldır Londra'dayız? Ben 5 senedir Londra'dayım. Yarışmaya aslen Ankara'dan, şimdi de Londra'dan katılıyorum. Şimdi bizi güzel bir restorana getirdi. Size orayı anlatmak istiyoruz. Orta güzel ya. Burası böyle Michelin listesi yeri değil. Hani burada yediğinde akşam başını yastığa koyduğunda ben buraya ne hesap ödedim demezsin. Ve ufkunu açan güzel bir menüsü var buranın. Sticks and Sushi buranın adı. Şu an Chelsea'deyiz. Buranın birkaç yerde daha şubesi var. İşte Oxford Street'te var. Şu an soldan sağa tuna tartar, ton balığını tartar gibi yapıp böyle kraker üstünde sunuyorlar. Bu chicken karaage, bir tavuk yemeği. Bu beef tataki, dana etini böyle güzel marine edip soya sosuyla falan getiriyorlar. Bence keyifli bir yemek. Bu da deniz taraklı bir yemek de adını bilmiyorum. Bir şey kata 2. Starterlarda deniz tarağını böyle bir şeylere bulayıp getiriyorlar. Bu da az önce söylediğimiz Alaska Roll. İçinde somon var, krem peyniri var, avokado var. O ne ya orada? O da asilin yemeği. Şu an böyle Chelsea, Knightsbridge, merkeze doğru gidiyoruz Londra'nın batısından. Şu binayı çek istersen. Şuradaki Blue Badge var. Orada bir mavi bir yuvarlak var. Londra'nın sağında solunda böyle rastgele bir binada öyle bir mavi yuvarlak ve içinde de bir açıklama görebilirsiniz. Zamanında bu kişi burada yaşadı diye. Burada böyle bir belediyenin yürüttüğü bir program var. Ünlülerin yaşadıkları evleri. Öyle bir müze haline falan getirmeye gerek yok. Orada hala normal vatandaş yaşıyor. Ama öyle bir onun anısına bir yuvarlak yapıp ismini yazıp yaşadığı yılları
bunları yazıp ufak bir açıklama geçiyorlar. Burada böyle bunun yürüyüş turları falan da yapılıyor. Blue Badge Walking Tour falan yazarsanız Londra'ya geldiğinizde siz de dümdüz Meetup'tan kendinizi kaydedip hem sosyalleşebilirsiniz hem böyle burayla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Şu anda da Knightsbridge'deyiz. Burası 3-4 tane aristokrat ailenin hala çoğuna sahip olduğu bir semt. Az önce mesela geçtiğimiz sokak burası da. 1116 Cadogan Place yazıyor mesela. Şurada bir plaka var. O binanın adresini söylüyor. Cadogan Place'miş mesela burası. Solda bir bahçe var abi, onu da çek istersen. Bu bahçe eskiden mesela Cadogan ailesinin avlu olarak kullandığı bahçe. Yani etrafındaki, sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki bütün evler adamlara ait. Onların ailelerine ait. Ve şimdi tabii ki bizim gibi vatandaşlar, şeyler, belki parası olan, yani buranın hala kirası çok yüksektir. Borough of Chelsea, Cadogan Place yazıyor mesela. Lord Cadogan diye bir adam var. Bu da İngiltere'nin aristokratlarından biri. Knightsbridge'in 1/3'ünün falan sahibi bu adam. Hala da öyle. Çocuklarının falan. Grosvenor diye bir aile var. O onlardan biri. Bir de bir şey daha vardı. 3 tane aile buranın sahibi. Bildiğim kadarıyla bunlar zamanında tüccarlık yapıyorlar. Ama sanayi devriminden sonra bu tüccarlar bütün dünyaya işte o kapitalizmin burada icat edilip yayılmasıyla, ilk pazarın oluşmasıyla falan biraz da işte ilk gelenin avantajı derler ya. Çok güç sahibiler. Devlet kadar güçleniyorlar neredeyse. O yüzden krallar da buradaki aristokratlara zaman zaman hem bölge vermişler. Onların desteğini alabilmek için. Hala da günümüzde bu bölgedeki binalar onların. Ve burada ev aldığınız zaman bu bölgede o binayı adamdan kiralıyorsunuz aslında. Ev aldığınız ev arsayla beraber gelmiyor. Leasehold, freehold diye 2 tane kavram var. O arsayı 99 ya da 999 yıllığına kiralıyorsun adamdan. Buradaki ev satın alma şeyi o. Ve hala o evle ilgili bir altyapısal bir değişiklik yapacaksanız o adamdan onay almalısın. Landlord'dan, oranın o arsa sahibinden ya da o arsayı yöneten o şirketten izin almalısın. Burada o yüzden evsel konularda prosedürel böyle kendini sarmallarda bulabiliyorsun. Yok arsa sahibinden git o onayı al. O onay verdiğinde bina yönetiminden onay al. Bina yönetimi bazen direkt flat'in, yani o apartman dairesinin sahibinden onay gerekiyor falan. Londra'nın en ikonik yapılarından biri de St. Paul Katedrali. 1666'da Londra'da çok büyük bir yangın çıkıyor. O yangında Londra'nın 4'ü neredeyse yanıyor. Bu katedralde yanan yerlerden bir tanesi. Sonrasında hem bütün Londra'yı inşa eden önemli bir kısmının mimarı, bu katedralin de mimarı Christopher Wren isminde bir mimar tarafından tekrar inşa ediliyor. O aslında Londra'da gördüğümüz tuğla ve kiremit evlerin de bir sebebi var. 1666'da yangından sonra 1667'de bir kanun çıkarmışlar ve evlerin tuğla ve kiremitten olma zorunluluğu gelmiş. Londra'nın o evlerinin karakteristiği de aslında o yangından kaynaklı. O zaman evler ahşap ve dip dibe olduğu için bir fırından başlayan yangın Londra'nın %90'ını kül etmiş. Bu katedralin en büyük özelliklerinden biri dev kubbesi. Londra'nın birçok yerinden görülebiliyor. 111 metre yüksekliğe sahip. Bu katedralde Trafalgar Savaşı'nı kazanan o Nelson komutanın mezarı gibi önemli mezarlar da bulunuyormuş ve ünlü şahsiyetlerin düğünleri de burada olmuş. Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğünü bu katedralde gerçekleşmiş zamanında. Londra'da özellikle St. Paul Katedrali'nin etrafındaki bölgede bu City of London logosunu görüyorsunuz. Mesela bu City of London School. Aynı zamanda yolda o bölgenin başladığı yerde polis bekleme kulübesi var. Orada da City of London logolarını görüyorsunuz. Burası aslında Londra'nın ilk kurulduğu bölge. Milattan sonra 43 yılında Romalılar burada Londinium isminde bir şehir kuruyorlar. Londra'nın da temelleri aslında orada atılıyor. Hala burası bankacılığın, finansın merkezi ve kendi belediyeleri var. İşte kendi logoları var. Hatta rivayete göre İngiltere kralı bile buraya gireceği zaman buradan izin alıyormuş. Böyle özel bir yapı gibi hala devam ediyor. St. Paul Katedrali'nden arkanızı alıp yürüdüğünüzde de Milenyum Köprüsü'ne çıkıyorsunuz. Milenyum Köprüsü de yine Milenyum kutlamaları sırasında inşa edilmiş. Hatta açıldığı gün binlerce kişi yürüdüğü için sallanmış ve halk arasında Wobbly Bridge olarak isimlendirilmiş. Sonrasında da hemen kapatılmış ve teknik mühendislik düzenlemeleri yapıldıktan sonra 2002'de tekrar kullanıma açılmış bir köprü. Özelliği de bu köprüden böyle arkanızı St. Paul Katedrali'ne doğru alıp çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Şimdi bu Millennium Köprüsü'nde görülen bazı gökdelenler var. Bunlara Londra halkı isim de takmış. Örneğin Sky Garden'ın bulunduğu binayı Walkie Talkie diyorlar. Bu telsiz cihazına benzediği için. Veya bir binada tombul bir turşuya benzediği için Gherkin olarak isimlendirilmiş. Bu gökdelenlerde bazı gözlem noktaları da bulunuyor. Bunlardan en meşhur Sky Garden ama gelmeden çok önce biletler tükeniyor. Yani biz bir ay önce baktık. Geldiğimiz tarihte 4 gün buradayız. 4 gün boyunca bilet bulamadık. Bir ay öncesinde bu tarihler bitmişti. Dolayısıyla The Shard'da bir gözlem noktası var. Bakalım bugün şansımızı deneyeceğiz. Evet, Millennium Köprüsü'nden karşıya geçtiğinizde de bir sanat galerisi var ve ücretsiz. Bu gibi ücretsiz yerlerin bizim bebek aileler için en büyük özelliği güzel bir bebek odası olması. Yoksa tarihi yerlerde çok böyle bir imkan olmayabiliyor. İkinci en önemli özelliği de herkes için en üst kata çıktığınızda 10. katta çok güzel hem nehir manzaralı hem Millennium Köprüsü'nü gören hem St. Paul Katedrali'ni gören bir kafeteryaya sahip ve diğer gözetleme kulelerine çıkamasanız da buradan da aslında manzarayı güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Balkon açık olsa daha da iyi olabilirdi ama balkon kapalı. Camlar arkasından sadece görebiliyorsunuz. Evet, Sanat Müzesi'nden çıktık. Gelecek durak Borough Market. Burası aslında her ülkede var benzer bir food market. Eski pazar yeri ama şu an dünyanın her yerinden lezzetleri tadabileceğiniz Lidl into the middle hesabı alıp ortada yiyebildiğiniz bir food market. Bu rotada çok keyifli bir rota. Ben burayı New York vlogunda da izlediyseniz veya gidenleriniz varsa Dumbo bölgesine benzettim. Boston'daki. Böyle nehrin kenarı, güzel kafelerin, mekanların olduğu bir bölge. Burada Flat Iron isminde bir mekan var. 15 pound'a steak menü yiyebiliyorsunuz. Uygun bir yemek alternatifi olarak aklınızda olsun. Yani Five Guys'ta bir hamburger yiyeceğiniz paraya güzel bir menü yiyebilirsiniz. Evet, Millennium Köprüsü'nden geçerek başladığımız yolculuk Teta Sanat Müzesi Borough Market'ten sonra Tower Bridge ile son buluyor. Gördüğünüz köprü de Londra'nın en ikonik yapısı. 1894 yılında inşa edilmiş ve gemiler geçerken orta kanat açılıp kapanıyor. Burada aynı zamanda HMS Belfast 2. Dünya Savaşı'na katılan bir savaş gemisi de müze olarak ziyaret edilebilir nehrin içinde ve köprüden geçerek rotayı tamamlayabilirsiniz. Tower Bridge'de aynı zamanda cam bir yürüyüş yolu bulunuyor. Şu üstümde gördüğünüz yer, bizim gibi bebekli bir aile değilseniz siz de oraya da çıkabilirsiniz. Towers Bridge'den geçtikten sonra Catherine Docks isminde bir yat limanı var. Burada çok güzel mekanlar var. Teknelerin kenarında keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Genelde yurt dışında hep Five Guys övülür ve Five Guys'a gider herkes. Ancak burada Honest Burger diye bir hamburgerci daha var. Bu homemade, el yapımı burgerlar yapıyor ve burada yaşayan Ali bize burayı önermişti. Bu Tower Bridge'den sonraki yat limanında da şubesi bulunuyor. Güzel bir soluklanma noktası. İç alanda gayet geniş ve ferah. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Bakalım hangisi daha güzel. Burada sınırlı sayıda üretilen çeşitler de oluyor. Mesela Zeynep'in söylediği trüflü 30 Mart'a kadar sadece menüde var. Ben de Double Smash Burger söyledim sığır etinden. Bence Five Guys'a göre tabii daha güzel. Gerçek bir el yapımı burger. Honest Burger beklediğimden çok daha iyiydi. Bence Londra'da Five Guys'ta falan boşuna vakit harcamayın. Direkt bu hamburgercinin en yakın şubesine gidin. Sky Garden'a yakın bir yerde Leadenhall Market diye bir bölge var. Burası da tarihi bir yer. Yemek restoranları ve aynı zamanda burada da bir barber mağazası var. Türkler arasında oldukça popüler demiştim. Diğer şubeler çok kalabalık. Özellikle dün bir şubeye girdik. İçeridekilerin %90'ı Türktü. Adım atacak yer yoktu. Burası sakin, kimsenin olmadığı, belki aradığınız modellerin daha çok bulabileceğiniz bir şube olabilir. Bu da aklınızda olsun.
Biz bayağı aslında şu an kutba yakınız. Bu hem güzel hem kötü. Güzel olan yanı yazları gün çok uzun oluyor ve böyle gökyüzünde rengarenk, bazen pembe oluyor, bazen böyle mora çalıyor. Yazları keyifli oluyor gerçekten. Ama kışında ayrı kötü. 10'da hava aydınlanıyor, 4'te tekrar kararıyor. Bir de bunun üstüne burada bir hava kütlesi var. Hiç gitmiyor. Bugün çok istisnai bir gün. Çok böyle güneşli, gökyüzü mavi. 300 günü havada bulut olur. Güneş ışığı o buludu aşıp yeryüzüne varamaz. O varamadığı için her şeyi böyle gri ve gri'nin tonlarında görüyorsun aslında. Hani rengin tanımı ışık bir şeye vurur da o yansıma oluşturur ya. Işık vurmuyor abi. Rengin çıkması için o ön koşul gerçekleşmiyor. O yüzden normalde mavi gökyüzü olsa şunun kırmızısını kırmızı şekilde görecekken burada yılın 300 günü onu sen griye çalan bir kırmızı şeklinde görüyorsun. Bu harbiden çok önemli bir faktör insan psikolojisinde. Uzun süre yaşayanlar beni anlayacak, bu videoyu izleyen uzun süre yaşayan varsa o abartılan bir şey değil. Hani Londra'yı havasından terk ettim diye millet buranın yerlisi İspanya'ya, Muğla'ya falan yerleşiyor ya. O önemli bir olay yani. Bulutun gitmemesi soğukluğundan daha büyük bir problem. Soğuk olsun, gökyüzü mavi olsun. Okey mesela. Ama öyle değil. Gökyüzü gri, ışık geçmiyor. Ya bir de o bulut bazen gece de havayı aydınlatıyor. Saçma bir şekilde. Hem gündüzü mahvediyor hem geceyi. Gece de şey oluyor. Gündüz ışıkları buluta yansıyor. Bulut alttan o şehirden aldığı ışığı şey abi, floresan efekt mi diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. Yansıtıyor sana geri. Bazen geceleri cam açıkken uyuyamıyorum ya. Bulutun o beyazlığından falan resmen etraf aydınlanıyor falan. Onu çekmek zorunda hissediyorsun. Yani o bulut, ben o buluta biraz doluyum ya. Kırmızı balıktan halimiz harap ya. Kırmızı balık kaçıyor, biz kaçamıyoruz işte bundan. Keşke kırmızı balık olsam da şu congestion kameraları beni yakalayamasa, ama yakalıyor işte, plakamı şey yapıp çekiyorlar. Bunları da mı alıyorsun? Tamam. Evet, anlatayım. Burası şu an gittiğimiz yol Ring Road diye geçiyor. Çevre yolu. Londra'yı birinci bölgesinden ikinci bölgesine ayıran sınır gibi bir şey. Buranın sağı, Londra'nın o merkezi. Burayı böyle soğan ve onun katmanları gibi düşünün. Şehrin öyle bir harita tanımı var. Londra diye Google Maps'e yazarsanız haritada hakikaten London yazıyor. Etrafında bir yol var, yuvarlak. Aynen öyle. Sonra zone 2, 3, 4, 5, 9'a kadar gidiyor. Bu zonları peki kim belirliyor? Onu anlatayım. TfL. Buranın metrolarını, trenlerini yapan kurum. Transport for London diye. Buranın bütün 2 katlı otobüsler, taksiler bile, metro, işte o giden botlar var. Onların hepsinin bağlı olduğu bir kurum var. Abi bunlar belirliyor ya bu zonu. Ve onu da şey için yapıyorlar. Senin seyahatin ne kadar uzunsa senden o kadar çok para alalım diye. Şehri bölgelere bölüyorlar. Hani zone 1'den 5'e gidiyorsan şu kadar diyor. Zone 1'den 3'e gidiyorsan bu kadar. Adam öyle bir fiyatlandırma yapabilmek için şehri böyle zonlara bölmüş. Şu an bu zon artık böyle ulaşım fiyatlandırması ekseninde değil de bayağı bütün emlak ekseninde de bir eviyle anlaştın mı bu ev şu zonda diyor. Zon 1'e girince arabandan senden fiyat para çekilme konusunda da zon kullanılıyor. Burada Congestion Zone diye bir bölge var. Buranın bu birinci bölgesi Congestion Zone. Şurada bir tabela var. C yazıyor. Yanında da sağ ok var. Sürücüleri uyarıyorlar. Sağ tarafa dönersen Congestion Zone'a, yani yoğun bölgeye girmiş oluyorsun Türkçesiyle. Girdiğin zaman otomatik kameralar senin plakanı çekiyorlar. O arabanın sahibine bir mail gidiyor. Diyor ki bana 17 pound ödeyeceksin. Orada park etmen falan şart değil bu parayı ödemen için. Geçerken uğrasan bile o parayı ödemek zorundasın. Var mı? Dolanırsın abi. Biz mesela Chelsea'den King's Cross'a gidiyoruz şimdi. Aslında kuş uçuşu mesafede hafif bir böyle zone 1'e uğruyorsun. Uğramadan gidersen 10 dakika geç gidersin. Gider misin? Gidersin yine. Ama zone 1'de bir yere gideceksin. Oradan birini alacaksın. Orada bir restorana gideceksin. Mecbur yürüyorsun, o zaman kaçış yok. Bunun saatleri var ama. Hafta içi 7'den 6'ya, hafta sonu da 12'den 6'ya. Günaydın. Pazar sabahı. Biz sabah Asil erken uyandığı için erkenden yollara düştük. Hatta ilk uykumuzu da şu an Asil yaparken Buckingham Palace'a doğru yürüyoruz. Buckingham Palace'daki nöbet değişimini izleyeceğiz. Bu gardların değişimini izleyeceğiz. Bu normalde haftada 3 gün oluyor. Pazarları da ekstra daha uzun bir tur olarak oluyormuş. Bizim de zaten planımızda pazar günü burayı gezmek vardı. O yüzden iyi denk geldi. 9.45'te başlayacak. 9.45'te başlayıp uzun bir müzik, böyle bir parade olacakmış. Sonrasında o nöbetteki işte ekip gidiyormuş. St. James Palace'a kadar yürüyormuş. 10 çeyrekte de oradan geri bir daha bu tarafa doğru dönüyorlarmış. Toplamda 1 saat sürüyor eğer onlarla hani yürüyüp geri gelirseniz. Biz buradaki yarım saatlik kısmı izlemeyi planlıyoruz. Normalde bu değişimler hep saat 11'de oluyor ama Mart ayı için, şu an kışda pazar günleri olan saat 10'da başlıyormuş. Yani 9.45'te başlayacak. Yani 10 küsürlerde oluyormuş. 1 saat daha erken diğerlerine göre. Bir tane site var. Guard Change Times gibi böyle bir site. Oradan günlük olarak bakabiliyorsunuz
bakabiliyorsunuz. Yani günceline bakabiliyorsunuz. Hatta kendisi de zaten hani şuraya tıklayarak günceli konform edilmiş olana bakabilirsiniz diyor. Oradan kontrol ederseniz doğru saatte burada olmayı sağlayabilirsiniz. Metrodan The Green Park metro istasyonundan çıktık. Yine parkın içinden yürüyerek gidiyoruz bu insanlarla beraber. Şurası tam karşıdaki Buckingham Palace'ın da kapısı. Bu insanlar da muhtemelen nöbet değişimini izlemeye gidiyorlar. Evet, kraliyet ailesinin resmi konutu Buckingham Sarayı 1703 yılında inşa edilmiş. 1761'de Kral 3. George tarafından satın alınıyor ve Victoria zamanında da 1837'de resmi kraliyet konutu oluyor. İçerisinde 775 oda varmış ve yaz aylarında bazı odalarında gezmek mümkün. Özellikle işte taç giyme törenleri, düğünler, kutlamalar burada bütün dünyanın ilgi odağı oluyor biliyorsunuz. Üstünde de kraliyet bayrağı olursa kral içeride, ülke bayrağı olursa kral içeride değil anlamına geliyor. Şimdi burada nöbet devir teslim törenini izleyeceğiz. Pazar günü biraz daha bando, müzik gösterisi olduğu için 9.45'te başlıyormuş ve gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Bu muhafızların da üstünde ayı postundan elde edilen bir başlık var ve kırmızı kıyafetleri, tarihi kıyafetleriyle güzel bir görsel şölen sunuyorlar. Nöbet devrine geldiğinizde bando şu diğer taraftan geliyor, içeriye giriyor. Şu an içeride bir tören daha yapılıyor. Herhalde nöbet devir teslimini yapıyorlar. Sonra onlar çıkıp büyük ihtimalle buradan, bizim önümüzden geri gidecekler. Yani ona göre kendinizi konumlandırın. Şu ortada konumlandırırsanız Yarım saat erken gelmeniz bütün lazım. törene vakıf olabilirsiniz ama yarım saat erken gelmeniz gerekir. Oralarda yer bulabilmeniz için aklınızda olsun. Green Park'ın girişindeki kapıların sütunlarında mesela burada Kanada yazıyor. Diğer sütunlarda da Hindistan, Avustralya falan yazıyormuş. Bunun da sebebi zamandaki işte Britanya topraklarını simgelemek. Bu kadar büyük bir coğrafyaya hükmediyorduk mesajını burada vermek adına sütunlara ülke isimleri yazmışlar. Londra'nın kalbi Hyde Park'tayız. Burası 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. İçinde yapay bir göl de bulunuyor. Burası 1530'lu yıllarda Kral 8. Henry tarafından avlanma alanı olarak kullanılıyormuş. Sonra 1600'lü yıllarda halka açılmış. O günden bugüne de Londra'nın merkezinde devasa bir park olarak yer alıyor. Aynı Amerika'daki Central Park gibi şehrin göbeğinde bir nefeslenme ortamı yaratıyor. Knightsbridge bölgesindeyiz. Burada Harrods bir departman store var. 11.30'da açılıyor ve insanlar önünde sıraya girmişler. Bu caddede birçok markayı da bulabilirsiniz. On, Alo, Guess ve birçok dünya çapındaki marka bu caddede de bulunuyor. Oxford Street'e bir alternatif olarak aklınızda olsun. Ya bunun sebebi bütün mağazalar 12'de açılıyor. Burası 11.30'da açılıyor. Ya milletin belki de tuvalet ihtiyacı falan geldi. Onun için burada bekliyor olabilirler. Veya bir markanın indirimi falan olabilir mi? Evet, Victoria Albert Sanat Müzesi'ndeyiz. Burası National History Müzesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor. Bir sanat galerisi, ücretsiz. İçinde aynı British Museum gibi 2 milyondan fazla eser olduğu söyleniyor. Özellikle İslam tarihinde çok zengin olduğu kaynaklarda geçiyor. Yani sanat kısmı çok ilginizi çekmese bile çok güzel bir kafeterya ve restoran alanı var. Tarihi odalarda böyle yemek yiyebiliyorsunuz. Dış bahçesi de, avlusu da çok güzel. Özellikle hava da güzelse yaz aylarında burada soluklanmak için de güzel bir durak olabilir. Bir de burada yaz aylarında su havuzu gibi bir bölüm oluyormuş ve orada da çocuklar koşturuyor, ıslanıyor vesaire. Öyle de bir ortam oluyormuş. Burası da güzel bir soluklanma noktası olarak listenizde bulunsun. Bu alan yazın göl gibi, yani su dolduruluyor şu merdivenlerin seviyesine kadar ve bu bahçe daha da güzel bir hal alıyor. Evet, özellikle dünyanın, insanlığın
hayvanların gelişimiyle ilgili süreçleri görebileceğiniz National History Müzesi. Bir başka ücretsiz müze. Özellikle hayvan fosilleri, kemik buluntuları. Yani Darwin'in çalışmaları da buranın temelini oluşturuyor aslında. Ve 25 metre uzunluğundaki mavi balina iskeleti, dinozor iskeletleriyle ilgi çekici, özellikle çocuklar için ilgi çekici bir müze. Dolaşırsanız saatlerce de dolaşılabilir ama temel noktaları da görüp gezinize devam edebilirsiniz. Evet, şimdi Notting Hill'de Granger & Co.'dayız. Güzel pankekler, kahvaltılıklar, böyle geç kahvaltı yapmak için güzel bir mekan. Burada bu süt, çay ve bunun dikkat çok sıcak vesaireden bir muhabbet açıldı. Şimdi Ali bize bu sütün sınıfsallığı hakkında bilgiler verecek. Sütlü çay aslında İngiltere ile özdeşleştirilen bir şey ama orijinali bizden, biliyor musun? Kazaklar falan, onlar çorbaya, çaya, her şeye süt katıyorlar. Ak çay diye onların dilinde bile var. Hani sütlü çay, beyaz çay, ak çay. Bunlar da bir şekilde süt katmayı öğreniyorlar. Denilen şey acı tadını yumuşatmak için. Aslında anlatılan şey bu. Ve çayları bile sınıfsal. Burada gördüğünüz porselen mesela, ince bir porselen. İlk sütlü çay içmeye başladıklarında porselenleri üretim bantları o kadar teknolojisi çok gelişmiş değil. Porselenler çok kırılgan. Diyorlar ki ilk çayı, sıcak çayı koyup sonra sütü koyabilenin porseleni sağlam porselen. O bir zenginlik, varlık simgesi. Önce sütü, yani soğuk olanı, sonra üstüne çayı koyduğun zaman da bu şey demek. Hani senin porselenin hani çok sağlam değil, kırılgan. Bu da hani daha düşük gelirli olduğunu söylüyor. Yani sütü mü çayı mı önce koyduğuna göre bile burada insanları böyle bir yaftaya oturtuyorlar. Evet, pazar gününü kapatmak üzereyiz. Bu sefer de Notting Hill bölgesine geldik. Notting Hill'i filminden dolayı biliyor olabilirsiniz bu bölgeyi. Güzel bir film. Geçmiş, klasik zaten. Neredeyse herkesin bilmiş olduğu, izlemiş olduğu bir film. Şimdi onun geçtiği o evlerin olduğu tarafa doğru yürüyoruz. Bu bölgede çok güzel kafeler, restoranlar var. O yüzden eğer böyle işte yemek yemek için tercih edebilirsiniz. Gelmişken de çünkü çok Instagram'lık bir bölge. Güzel fotoğraflar çekinip atabilirsiniz. Evet, burası Notting Hill. Biraz kuzeybatıda, Zone 2 denilen bölgede. Direkt Londra'nın merkezinin, çeperinin biraz üstünde. Çok zorlarsanız merkeze buradan yürürsünüz yani. Oturmak için, şehri böyle keşfetmek için, ilk zamanlarda geldiyseniz yerleşmek için çok en tatlı mahallelerden biri. Burada çoğunlukla böyle Victorian House dedikleri yüksek tavanlı, İşte bu eski aristokratların yaşadığı şöyle evler var. Bu evler sanayi devriminden sonra işçilerin kalması için tahsis ediliyor onlara. Slum dediğimiz, bu aslında çok zor şartlarda evlerde insanların böyle üst üste sıkış pıkış yaşadığı dönemlerden bahsediyorum. Ya burası aslında zamanında çok büyük böyle işçi haklarının çıkmasına neden olacak zalimliklere ev sahipliği yapmış bir semt. Burayla ilgili güzel de bir kitap var. This Boy diye bir kitap. Notting Hill'de yani bundan 50 sene 60 sene önce fareler çocukları falan yiyormuş. Burada işçiler o zamanki talebi karşılayabilmek için buradaki üretimi çoluk, çocuk, yaşlı herkesin böyle seferber olduğu, burada insanların bir evde 10 kişi 15 kişi kaldığı dönemlerden bahsediyorum. Çok uzak geçmiş değil. 50 sene öncesi bu. Tabii o zamanlar bunlar yaşanıyor. Bu rezilliklerin üstüne sonra burada işçi hakları yasası vesaire çıkıyor. Dünyada şehirleşmenin ilk geçtiği yerde Londra'da yaşanıyor. Bu şehirde Londra'da bunlar yaşanırken daha önce bir şehir bu tür industrialization'ı yaşamadığı için öyle yasalar vesaire yok. Ne temiz hava yasası var, ne işçi koruma yasası var. Bunların hepsi buradaki rezaletlerden sonra çıkıyor. Notting Hill'in bir de böyle bir önemi var. Önce aristokratlar yaşıyor, sonra işçiler yaşıyor. Şimdi tekrar böyle sanat, sepet, buradaki çekilen filmden sonra özellikle. Şimdi Portobello Road diye bir yere gidiyoruz. Orası böyle tasarımcıların, böyle müzikle ilgilenenlerin, böyle güzel butik plak mağazalarını vesaire tasarım ürünleri bulabilecekleri bir güzel bir cadde. Evlerin böyle büyük yüksek tavanlı olduğundan falan bahsettik. Şöyle göstereyim hatta örnek olarak. Bu evler böyle dışarıdan eski göründüğüne bakmayın. Çok ferah. Camları böyle baştan aşağı floor to ceiling dedikleri, dışarıda ne kadar ışık varsa artık Londra ikliminde o ışığı içeri alan ferah evler. Bu evlerin bu şekilde doğuda değil de batı olmasının ilginç bir nedeni var burada. Baktığın zaman Londra haritasını önünüze açın. Hep böyle lüks semtler, işte Kensington, Chelsea, Richmond, Notting Hill. Bunlar hep batıda. İşçilerin kaldığı yerlerde işte bu Dockland, Canary Wharf yeni renove edilmeden önceki hali. Stratford şimdi yine renove edildi. Tottenham aynı şekilde. Buralarda doğuda. Bunun nedeni şu. Londra'da sanayi devriminden sonra buraya çok fazla kişi taşınıyor. 1910'lu yıllarda 6 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bu kişilerin de akşam vakti ısınması gerekiyor. Hepsi kömür yakıyorlar. Ve burada planlanmayan, çok kısa sürede inorganik büyüyen bir şehir. Herkes kömür yakıyor. Bütün fabrikalar, bacalar vesaire. Burada bir hava kirliliği oluyor. İnanılmaz bir hava kirliliği. Bu The Great Smog diye geçiyor. Bunun belgesellerine bakabilirsiniz. YouTube'da da vardır mini belgeseller. Böyle göz gözü görmüyor. Karşıya geçmek istiyorsunuz, geçemiyorsunuz falan. O zamanlar on binlerce kişi ölüyor bu hava kirliliğinden. Hani inanılmaz bir kirlilik. Önünüzü göremediğiniz derecede hava kirli, is.
Burada da çok geniş, zengin kömür madenleri var. Kömürü çıkarmak, buraya getirmek, bile demir yolları, treni de bunları icat ettiği için bunlar için çok rahat. O yüzden getiriyorlar abi treni, kömürü. King's Cross denilen bölgeye. Oradan bu bütün hanelere vesaire yayıyorlar ama böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Sonra da ne oluyor peki? Bunu baştaki konuya bağlayayım hemen. Neden batıdaki semtler lüks, doğudaki semtler fakir? Burada rüzgar batıdan doğuya esiyor arkadaşlar. Batıdan doğuya estiği için de o is havası rüzgarla beraber batıyı temizliyor ve o isi doğuya taşıyor. Bu nedenle zamanında işverenler, sermaye sahipleri, aristokratlar hep batıya yerleşiyorlar. İşçiler de sabah kalktıklarında o rüzgarın taşıdığı isin vesairenin içinde kötü şartlarda doğudan merkeze geliyorlar ve buradaki yerlerde çalışıyorlar. Böyle bir geçmişi var. Buradaki evlerin güzel olmasının nedeni. Sonra burada ne oluyor tabii ki? Geniş park alanları yapıyorlar. Londra haritasını açıp bakarsanız Avrupa'nın en yeşil şehirlerinden biri. Bunun nedeni de zamanında buranın böyle büyük travmatik hava kirliliği yaşaması. Burada şu an Avrupa'nın en temiz havalarından biri var. Bunun böyle de bir nedeni var. Bu hikayeyi de anlatmış olalım. Şu anda Knoops'tayız. Baştaki K okunuyor mu okunmuyor mu bilmiyoruz. Notting Hill'deyiz. Şöyle çekersen duvarı kakao yüzdesine göre içeceğinin acılığını, sütlülüğünü ayarlayabiliyorsun. Benim önerim %50-60 bandında kalmanız. %70'den sonra çok acı oluyor. 50'den sonra da çok süt tadı baskın oluyor. Yaparken de milk frother'larla yani espresso makinelerinin sütü ısıtmak için kullandıkları makineleri kullanıyorlar. Bu da aslında sütü ısıtmaktan çok içine hava basıp girdap etkisiyle o havayı küçülte döndüre sütün texture'ına yani sütün yapısına katıyor. O yüzden öyle yağlı boya gibi bir süt alıyorsun. Evet, Notting Hill'in kalbi de Portobello Road. Özellikle renkli evleriyle Instagramcıların, foto atmak isteyenlerin favori mekanı. Aynı zamanda oldukça hareketli ve canlı. Birçok hem tanınmış restoran, kafe, mekan var hem de lokal birçok antika dükkanları vesaire de bulunuyor. Burayı da kesinlikle ziyaret edin. Karşıda binada 4 tane pencere var. İkisi kiremitle kaplı, ikisi camla kaplı. Burada bu tarz kiremitle kaplı pencereleri görmek aslında mümkün. Ara ara denk gelirsiniz ya da böyle çok büyük bir tane cam denk gelebilirsiniz. Aslında bunun bir tarihi nedeni var. Burada vergi toplama sistemi böyle evrim geçiriyor zamanla. Yöntem değiştiriyorlar. İlk yöntem window tax. Yani evdeki cam sayısından vergi toplama. Böyle bir sistem geliyor ve hatta daylight robbery diye bir laf var. Bu laf o aslında oradan geliyor. Bizim güneş ışığımızı mı bizden çalıyorsunuz gibi bir tepki oluyor insanlardan. Camdan vergi alınca açıklanınca. İnsanlar da tepki olarak bakın böyle camlarını kiremitle kaplıyorlar ki vergiden kaçsınlar. Ya da tek bir tane büyük cam yapıyor. Sayıya göre alındığı için tabii az sayıda camdan az vergi kesiliyor. Sonra da kiremit sayısından vergi almaya başlıyorlar. Daha büyük evde daha fazla kiremit taşındığı için, kullanıldığı için. Bunun peki nasıl önüne geçiyorlar? Daha büyük kiremit kullanarak. Ve camlara bakarsanız hepsi aslında eskiden nasılsa öyle. Bizdeki gibi hane halkı kafasına eserse pimapen falan yaptıramıyor burada. Klima bile asamıyor. Klimanın dış ünitesi olur ya. Bunların dışarıya asılması, camın oradaki oturan insanın keyfine göre yapılması yasak. Burada belediye bunlara izin vermiyor. Bu evlerin renove edildiği zaman içine tekrar bir double glazed window denilen camlar çekiliyor. Dışı aynı kalıyor. Buradaki bu doku bu şekilde korunuyor. It takes so